gider. Cengiz bu ne? Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kriptonun güvenli noktası Coin.tr. Haftanın açılış gününde piyasalardaki hareketlere baktığımızda hafta sonu yaşanan İran-İsrail savaş ortamının etkilerinin biraz azaldığını görüyoruz. Elbette savaş aynen kaldığı yerden devam ediyor. Her iki tarafta birbirlerine bombalar yağdırmaya devam ediyor. Ve belli ki piyasalarda yeni bir denge de inşa etme arayışları var. Özellikle son videoda ABD ve kripto tarafında kısa vadede yaşanabilecek olan volatiliteye dikkat çekmiştim. Altın ve gümüş tarafının ise trendlerinin son derece güçlü olduğunu, bunların bu volatiliteden etkilenmeyeceğini konuşmuştuk. Bir gün sonrasında İsrail-İran olaylarının başlamasıyla piyasaları ciddi anlamda salladılar. Tabii biz bunu konuşurken İsrail-İran savaşı çıkacağını vesaire bilmiyoruz ama trendler bir şekilde bize bir şeyler olabileceğini söylüyor. Hani hiçbir şey olmadan da piyasada o ciddi volatiliteyi görme ihtimaliniz yok. Velhasılı son video itibariyle ertesi gün piyasayı salladılar ama önümüzde hala yeni veriler var. Savaş hala çok taze ve çarşamba günü gelecek olan Fed faiz kararı sonrasında da Powell'ın yapacağı açıklamalar var. Ve çarşamba akşamı Fed verileri geldiğinde Katıl canlı yayınında olacağımı şimdiden söylemek isterim. Konumuza dönecek olursak, öncelikle Trump elbette İsrail'i destekliyor. Rusya ve Çin ise İran'ı destekliyor. Bunlar gayet normal, gayet standart hareketler. Suudi Arabistan ise İsrail'i destekliyor. En azından şimdilik hava sahasını İsrail'e açtı. Bu da standart olmayan ama aynı zamanda beklediğimiz bir gelişme değil mi? Ve bu süreç içerisinde İsrail'in ana hedefleri genel olarak üst düzey yöneticiler, komutanlar ve petrol sahaları gibi alanlar oldu. Ve elbette bunun etkisiyle petrolde bir yükseliş eğilimi görüldü. Tabi bunun hemen sonrasında yapılan analizlerde de muhakkak herkes şunu görmüştür. Bu saldırıların devam etmesi ihtimalinde petrol ciddi bir yükseliş trendi içerisinde olacaktır. Halihazırda bu saldırıların Orta Doğu'daki petrol sevkiyatlarını, petrol ihracatlarını önemli ölçüde etkilemesi, bunun da fiyatlara yansıması gibi konular var. Tabi haftanın kapanış günü itibariyle petrol ciddi bir yükselen hareket gösterdi. Bugün nispeten düşen bir akış içerisinde ve buradaki ilgimiz aslında şu: petroldeki yükselen ivme ne kadar devam edebilir ve devam ederse fiyatları ne şekilde etkileyebilir? Bunu grafiklere geçtiğimizde birazdan konuşuruz. Yani en azından şunu bilmemiz lazım: petrol fiyatları artarsa bu fiyatları etkiler. Fiyatlar enflasyonu etkiler. Enflasyon da piyasaları etkiler. Piyasalar da bizi etkiler. Yani klasik market döngüsü dediğimiz döngü. Ağaççı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı şeklinde bir market döngüsü elde ederiz. Elbette buradaki uşak biziz ve bizim buradaki ana amacımız da bu klasik olan döngüyü kırmak, değil mi? Şimdi bunun dışında piyasalarda negatif etkilenen yerler neresidir dediğimizde dünyada neredeyse en çok etkilenen yer Borsa İstanbul oldu. Bunu da daha önce şöyle izah etmiştim. Paris'te yaşlı bir kadının kedisi kaybolsa Borsa İstanbul düşebilir. Yani bir şekilde üstüne vazife edinip her olaydan kendine bir rızıksızlık inşa ediyor Borsa İstanbul. Zira bugün ABD borsa tarafına baktığımızda ya da İsrail borsa tarafına baktığımızda yaşanan düşüşleri telafi etmiş durumdalar. Ama Borsa İstanbul hala aşağıda. Ve bu süreç içerisinde Borsa İstanbul'da kabaca 3 aydır uzak olmamızın, uzak durmamızın mantıklı olduğunu her geçen gün yeni veriyle teyit etmeye devam ediyoruz. Elbette yatırımcısı olan, içeride bekleyen insanlar için de çok üzücü bir durum. Yani bizim borsadaki, Borsa İstanbul'daki toparlanamamanın nedeni Orta Doğu'daki istikrarsızlık değil. Daha önce defaatle konuştuğumuz bir konu. Faizlerin yüksek olması, rezervlerin nispeten güçlü olmaması, iç piyasada siyasi istikrarın düşük olması gibi birçok etken, birçok neden var. Sanayicinin zor dönemler geçirmesi, ki muhakkak videoyu dinleyenler arasında kendi işi olan ya da bir yerde çalışan, sektördeki problemleri gören insanlar hayli fazladır. Video altında ben yorumlarınızı görmek isterim. Hem bana hem de izleyenlere feyz olur. Biz de yeni veriler görmüş oluruz. Yani Türkiye'de durumlar nedir sizce? Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Video altında en azından gözlemlerinizi yazabilirsiniz. Tabii bana soracak olursanız ben zaten anlatıyorum kişisel fikirlerimi. Ve tüm bu gelişmeler ışığında piyasalarda önümüzde ne var dediğimizde çarşamba günü gelecek olan ABD'nin faiz kararı var. Faiz kararının %99 oranla sabit bırakılmasını, faizde bir değişim yapılmamasını bekliyorum. Bir sürpriz beklemiyorum oradan. Ve bu fiyata dahil bir gelişmedir. Fiyata dahil olmayan gelişmede faiz kararı sonrasında Powell'ın yapacağı açıklama
açıklamalar olacak. Yani onun söylemleri piyasalarda önümüzdeki dönem adına belirleyici olacak. Ve muhakkak ki piyasada yine volatilite bu hafta içerisinde devam edecek gibi görünüyor. Şimdi öncelikle petrolün güncel görünümünü göstermek istiyorum. Burada yaptığı son akış içerisinde 55 dolar seviyesinden 70 dolar üzerine giden bir petrol gördük. Benim takip ettiğim metriklere göre, benim indikatörlerime göre petrolde kritik eşik bu 72.79 dolar seviyesidir. Buranın üzerindeki günlük kapanışlarda petrolün bir yükselen trend içerisine girmesi çok muhtemel olacak. Şu anda bu bölgeyi test edip red yediğini görüyoruz ve günlük ölçekte bir aşırılık hareketi de gösterdiğinden dolayı ve aynı zamanda bütün piyasalarda ortak fikir petrolde yükselişlerin devam edeceği yönünde olmasından dolayı petrol hemen bu yükselişi vermeyebilir. Herkes istediğinde bu genel olarak gerçekleşmez. Biraz aşağıya, biraz yatay giden hareket gösterir. Belki alt desteği de test eder önümüzdeki süreç içerisinde. Ondan sonra yukarıya doğru giden akış yine petrol tarafında görülebilir. Ana teyit bana göre 72-79 seviyesi olacaktır. Buranın üzerinde ise yukarı yönlü hareketin başladığını fiilen konuşuruz ya da alt bölgeyi yeniden test ettiyse. O yüzden şu an için, en azından şu an için diyorum, petrol tarafında tedirgin olmak makul bir seçenek değil. Elbette savaşın seyrinin nasıl olacağı, nerelere sıçrayacağı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığımız için piyasalarda yüksek volatilite yaşanıyor. Bu yüksek volatilite sebebiyle de yatırımcılar da ciddi anlamda korkutuluyor. En az korkulan yerlerden biri de elbette altın. Güvenli liman statüsünü altın iliklerine kadar yatırımcıya hissettiriyor. Bakınız ons altın grafiğine baktığımızda ons altın 3500 dolar bölgesine doğru yavaş yavaş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Daha önce 3133'lerde olan destek seviyesi artık 3290 bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgeyi test etme ihtimali var mı derseniz var. Yani yatırımcılar yanlış anlamasın. Her zaman söylediğim gibi o zigzag hareketleri yapa yapa yükselen ivmeler devam ediyor. Ben yükselen ivmenin devam edeceğini düşünüyorum ama kısa vadeli harekette çok küçük düzeltmeleri çok olağan, çok normal karşılamak lazım. Benim indikatörlerime göre gördüğüm destek seviyesi bu hafta 3290 bölgesi olduğunu söyleyebilirim ons altında. Gram altın tarafından destek 4000'e, 4078'e vesaire tırmandı derken 4162'ye kadar geldi bu destek alanı. 4162 bölgesi şu anda gram altın tarafında destek olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda 4300 seviyesini aştı aslında. Burayı da destek olarak kabul edeceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde burası destek haline gelmiş olacak muhtemelen. Eğer korumaya devam ederse, ki bu yükselen akış içerisinde altında biz hangi haber akışı olursa olsun, ne olursa olsun kendi trendimize bağımlı kalarak yükselen akışları savunmaya devam edeceğiz dedik değil mi? Ve altın tarafında benim alacağım yeni bir aksiyon olmadığını da söylemek isterim. 3900 bölgesinde altını aldığım gibi altını elimde tutmaya devam edeceğim. Aynı durum gümüş için de geçerli. Gümüşün TL tarafında en son fırsatları 38,5 bölgesinde verdi. Ondan sonra da en son kırılım öncesinde 41.80'li bölgelerde verdi. Ve kırılım itibariyle iyi de bir yükselen alan buldu burada gümüş. Artık destek olarak kabul göreceği bölge burada 43,5 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz TL tarafında. Dolar bazında ise hala 34.87 bölgesi destek. Hatta burasını şöyle görmek lazım. 34.40, 34.80 gibi bir bölge destek burada. Ve gümüş bariz bir yükselen ivme içerisine girdi. Bu bölgeyi korumaya devam ettiği sürece daha fazla yukarıya giden akışı gümüş tarafında izleyeceğimizi düşünüyorum. Benim banko olarak pozitif gördüğüm bölgeler iç piyasa adına bunlar bu süreçte. Altın, gümüş, riski azaltmak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat gibi alanlar. Borsa İstanbul'da aynı pozitifliğim var mı? Maalesef yok. Borsa İstanbul grafiğine baktığımızda o da en son 9700 bölgesini test ettikten sonra şu bölgedeyken son videoyu yapmıştık. Negatif alana tekrar girdiğini konuştuk. Alt alana kadar indi. Şu bölgeyi kendine aslında destek edilmiş durumda. Ama benim için alt destek Borsa İstanbul'da burası. Bu bölgeye gelseydi eğer muhtemelen yeni ucuzluk işaretlerini vermiş olacaktı Borsa İstanbul ama bu hareketi net bir şekilde tamamlamadı. Halihazırda bugün, yarın giden akış içerisinde ABD tarafında ekstra pozitiflikler var. Amerika'nın ilk 100 şirketi bugün vadeli piyasada %1,5 artıda. Bu pozitifliğin olduğu bir ortamda Borsa İstanbul'da da kısmen yukarıya doğru giden bir akış yine göstermesi muhtemel. Buradaki gap denilen boşluğu doldurması yine muhtemel. Ama daha önce de söylediğim gibi üst bölgeye geldiğinde yatırımcıların eğer çok fazla ağırlıkla Borsa İstanbul'da değerlendirme yapıyorsa risklerini azaltmak gibi hamleleri tercih etmesi lazım. Borsa İstanbul'da pozitif görüşler içerisinde maalesef ki hala değilim. Bakınız ABD Nasdaq tarafına baktığımızda Amerika'nın ilk 100 şirketinin endeksine baktığımızda en zirve periyotlarda hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ki bunlar dolar bazlı fiyatlanan endeksler ve hisseler. Doların da küçük küçük yukarıya doğru hareket ettiği
ettiğini varsayarsak TL bazlı durum aslında daha fazla kazanç durumunda. Yani biz o illüzyona da kendimizi kaptırıyoruz. TL değer kaybediyor. TL ciddi anlamda değer kaybediyor ve yatırımcılar uzun dönem içerisinde Borsa İstanbul'da para kazandığını zannediyor. Ama maalesef ki durum böyle değil. Borsa İstanbul'da uzun vadeli yatırım yapmak benim için mantıklı değil. Ben orta vadeli güzel akışlar içerisinde girip güzel akışlar içerisinde satıp dışarıya çıkmayı tercih eden bir yatırımcıyım. Eğer uzun vadeli yatırım yapacaksanız ABD tarafı bu alanlar için daha mantıklı seçenekler. Katıl sohbetlerinde bunları ekstra olarak konuşuyoruz. Hisselerden bahsediyoruz. Çarşamba akşamı da Fed faiz kararı ve Powell'ın yapacağı açıklamalar sırasında orada canlı yayında olacağım. Bize bu sohbetlerde katılmanızı öneriyorum dostlar. Velhasıl ABD trendlerinin güçlü olduğunu görüyoruz. Zirve band periyotlara doğru hareketinin devam ettiğini görüyoruz. ABD Nasdaq'ta destekte bir güncelleme ihtiyacı yok. Hala 20.880 bölgesi destek işlevini sürdürüyor. En son 23 Mayıs'ta burayı test etmişti. Hisse tarafında ciddi kazanımlar oldu. Onu da es geçemeyeceğim. Bu arada Arda Güler sponsorluğunu duyuran CoinTR borsasının yeni kullanıcılar için kampanyası aynı şekilde devam ediyor. Bu kampanyada her kullanıcı her gün gelip 1000 TL işlem yaptığında 250 TL kazanabiliyor. Bunu kampanya süresi boyunca 3 gün yaptığında 750 TL kazanıyor. Ve bu kampanyanın birinci periyot ödemeleri yarına kadar tamamlanmış olacak. Hala kampanya devam ediyor. Değerlendirmek isteyenler için video altına kayıt ve detay linkini bırakıyorum. Dileyenler buna bir göz atabilir derim dostlar. Kripto para tarafındaki son görünüme baktığımızda Bitcoin en son yaşanan akış içerisinde 103.000 bölgesine bir iğne attıktan sonra yavaş yavaş toparlanıp yukarıdaki 106.800 bölgesine kadar yeniden geldiğini, yeniden döndüğünü görüyoruz. Piyasalardaki gelişmeleri hiç takip etmeseniz, İran, İsrail ya da Amerika'daki gelişmeleri hiç takip etmeseniz, sadece bu videolarda ben ne anlattım, bunun size etkisi nedir şeklinde bir değerlendirme içerisinde olsanız gerçekten psikolojik olarak daha rahat olursunuz ve sanki piyasada hiçbir şey gelişmemiş, hiçbir haber olmamış gibi bakiyelerinizi artırma imkanı bulabilirsiniz. Yani gürültüye kulağınızı kapatmanız lazım. Twitter'daki, YouTube'daki çok sesliliği biraz bastırmanız lazım ki yanılgıya ya da hataya düşmeyesiniz. Şimdi mesela Bitcoin'de benim anlattığım akış içerisinde son 1-2 videoya bakarak, mesela bu videoyu izledikten sonra bir öncekinde ne anlattım, ondan öncekinde ne anlattım bakarak tamamen piyasalardaki haber akışlarından bağımsız bir şekilde sadece o videoları izleyerek yatırımlarınıza yön verdiğinizi düşünün. Bir de bu gözle olaya bakın derim dostlar. Şimdi mesela Bitcoin en son akış içerisinde 106.800 bölgesinden atıyorum destekte bir pozisyon aldınız. Hani yükselen akış içerisinde geldi, buradan aldınız. Arkasından 103.000 bölgesine geldi, bir daha işlem aldınız. Bir daha pozisyon aldınız. Bu noktada ortalamanız kabaca bu seviyeler olur değil mi? Ama ortalamaya kendinizi vurmak yerine aslında yapılacak işlem, burada eğer bir pozisyon aldıysanız bu pozisyonu bu bölgede satarsınız ve otomatik olarak artık sizin Bitcoin'deki ortalama alım fiyatınız 103.000 bölgesi olur. Hani defansif bir şekilde yatırımlarınıza bu şekilde de yön verebilirsiniz. Yani ben bir önceki videoda 106.800 kaybedilirse hedef alan, alt alan 103.000 bölgeleri olur dediğimde bu orta alanlarda işlem almak yerine burada işlem alırsınız ve daha doğru bir yol tercih etmiş olursunuz en azından. Bakın son değerlendiren, sadece son 1-2 videoyu takip edenler için bile en azından ortalama olarak 103.000 seviyesine değerlendirme yapılmış olması lazım. Ve bunun için de kademeli alım, kademeli değerlendirme için kendinize de bir yer açmanız lazım. Anlattığım destek dirençleri bu şekilde takip edin dostlar. Çünkü bu defansif hareketler, bu yapacağınız defansif hareketler size ne kazandırır dediğimizde, önümüzde volatilite varsa, önümüzde risk ortamı varsa, ki böyle bir ortam var. İran-İsrail gerginliği son raddede devam ediyor. Birbirlerine bomba yağdırmaya devam ediyorlar. Yarın nasıl bir haber akışı geleceğini bilmiyoruz. Bilmiyorsak eğer yapacağımız en doğru şey defansif hareketlerde bulunmak. Pozisyonlardan kısmi karlar almak. Yüksek kaldıraçlı işlemler yapmamak. Yüksek riskler almamak olmalı. Nereye kadar? Toz bulutu biraz daha dağılana kadar. Bakın önümüzde hala yeni bir haber akışı var. Çarşamba günü Fed faiz kararı var. Powell'ın yapacağı söylemler olacak ve burada önümüze neler gelebileceğini çok net bir şekilde bilmiyoruz. Ben dediğim gibi çarşamba akşamı canlı yayında bunları değerlendireceğim ama önümüzde ne var bilmiyoruz. Bilemediğimizde biraz daha ayak gaz pedalına basılıysa biraz o pedaldan ayağı çekmek lazım. Halihazırda Bitcoin için 101.400 seviyesi daha önce nasıl güçlü destek olarak çalıştıysa bu bölgede güçlü bir destek olarak çalışması muhtemel alandı benim için. Buraya iğneyi attığı ve buradan toparlandı. Twitter'da da paylaştım. Benim
benim alım noktası anlamında emir attığımda 103.000 seviyesine emir atmıştım ben Bitcoin'de. Gece yarısı 4.30'da 5'te bu işlem gerçekleştiğinde ben İsrail-İran arasındaki birbirlerine bomba atmalarını vesaire hiç takip etmeden uyandığımda pozisyonumun daha yukarıda olduğunu gördüm. Arkasında toparlayıp daha da yukarıya gittiğini gördüm. Yani gürültüye biraz kulağınızı kapatmanız lazım dostlar. Herkes aynı şeyi konuştuğunda o şey gerçekleşmiyor. Herkes çok daha aşağı ineceğiz dediğinde ya da petrol hadi bakalım çok yükselecek dediğinde o petrol yükselmiyor. Elbette potansiyel olarak o risk var. Ama doğru zamanlarda değerlendirme yapmak sizi risklerden de büyük oranda korur. Bakın Ethereum'da da aynı şekilde 2452 bölgesini işaret etmiştim. 2452 bölgesine bir emir attım. Tam bu seviyeden iğne alan içerisinde alım yaptım. Daha önce bu seviyeden daha aşağı sarktığını da gördük. Yani illa aldığınız seviyeden direkt olarak toparlayacak, yükselecek diye bir kaide yok. Ama böyle bir akış içerisinde potansiyel olarak %7, %8 gibi bir ivmelenme yaptıysa en azından bir parça risk azaltma hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü piyasalarda öngöremediğimiz koşullar içerisine maalesef ki girdik. İran-İsrail konuları vesilesiyle çalkantılı bir sürece girdik. Çarşamba günü umuyorum ki Fed faiz kararı ve Powell'ın söylemlerinden sonra önümüz biraz daha rahatlayacak, biraz daha açılacak, berraklaşacak. Ve tekrar söylemek isterim ki Bitcoin'de, Ethereum'da trendlerde bir bozulma yok. Destek seviyelerini muhafaza etmeye devam ediyor. Bakınız mesela XRP'yi de son videoda destek seviyesini söyledim. 2.07 dolar destek seviyesi olduğunu anlattım. 2.08 dolar dönmüş. Ben burada emir vermeme rağmen burada yeni bir işlem XRP'de alamadım mesela. Yani milimetrik olarak paylaştığım alandan döndü. Belki hani aranızda değerlendiren vardır. 2.0809'dan alan vardır. Ama benim emrim çalışmadı. 2.07 dolar bölgesine emir koymuştum. Bitcoin, Ethereum emirleri çalışırken XRP'deki emir çalışmadı. Şimdi altcoin'ler adına da şunu söyleyeyim. Altcoin'lerin akıbetini görmek için burada Total 3 grafiğini takip ediyoruz ve bu Total 3 grafiğinde Bitcoin, Ethereum dışındaki altcoin'lerin market cap'ini gösteren bu grafikte kritik bir eşik, kritik bir bölge içerisindeyiz. Yani burayı 847 milyar dolardaki destek seviyesini korumaya bu alan içerisinde devam ediyor. Haftalık grafikte Mayıs 26 itibariyle defalarca test etti. Hala burayı kırmış durumda değil ve Bitcoin dominansında günlük seviyedeki bulutun kaybedildiğini de tekrar söylemek isterim. Burada kırılım gerçekleştiğinde ancak altcoin'lere daha fazla para akışını konuşabileceğiz. Bu bulut grafiğini aslında ben haftalık grafik olarak takip ediyorum. Hani buraya da tekrar şart düşmek istiyorum. Yeni takip edenler, bilmeyenler anlamıyor olabilir. Net sinyali haftalık grafikte alıyoruz bulutta ama günlükte de en azından bir işaret görmemiz lazım demiştik en son. Kırmızı bulut oluştuğunda. Ama haftalıkta biz daha o buluta yakın bile değiliz. Çok daha aşağıda. %59 seviyesinin altında olması lazım. Bitcoin dominansının güçlü bir trend haftalık grafikte devam ediyor. Velhasıl burada söyleyeceğim son söz, destek seviyelerinde büyük değişkenlikler yok. Bitcoin, Ethereum ya da altcoin'lerdeki testler sonrası toparlanma devam ediyor. Ama volatilitesi yüksek bir dönemdeyiz. O dönem devam ediyor. Çok yüksek riskli hareketlerden kaçınmak lazım. Desteklerden, alt alanlardan pozisyonlar aldıysanız maliyetlerinizi küçültme operasyonu da yapmanız lazım. Az önce anlattığım gibi atıyorum Bitcoin'i 107 bin dolardan ve 103 bin dolardan aynı anda aldıysanız 107'den aldığınızı bir kenara bırakıp maliyetinizi 103 bin dolar seviyesine düşürebilirsiniz. Hani şu açıdan söylemeye çalışıyorum. Sadece son dönem içerisinde pozisyon değerlendirmesi yapmış olanlar için söylüyorum. Daha bir hafta 10 gün öncesinde 101 bin dolar seviyelerinde de değerlendirme, maliyetlenme imkanı bulduk. Değerlendirenler de buldu. Sadece bir bakış açısı aşılamaya çalışıyorum. Bu bakış açısı size para kazandırır ya da risklerden maksimum seviyede korur dostlar. Son söz olarak şunu da söylemek isterim ki çarşamba günü Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalar daha net bir yön içerisinde olacak ve trendlerde net bir bozulma, negatife gidiş yönünde bir net hareket hala yok. Güncellemeleri sıkı takipte kalmanızı öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. Cengiz bu ne? Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kriptonun güvenli noktası CoinTR.